Değerli arkadaşlar, şimdi daha iyi anlıyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri o kadar yaptırım uygularken Rusya'nın ana para girdisinin yaşandığı Gazprom Bank'ı niye geciktirmiş? Bu geciktirme işte Türkiye dahil, Macaristan dahil 20 kadar Avrupalı ülkenin doğal gaz ihtiyaçlarını karşılamaları yönündeki ana unsurların bu bankadan geçiyor olması. Yani paraların. Şimdi tabii kışa yaklaşırken bunu niye yaptırım sisteminin içine soktu? Çünkü zaten Rusya büyük parayı kışın kazanıyor. Yani Gazprom talepleri bütün dünyada ve Avrupa'da kışın daha çok artıyor. Tamam, savunma ve savunma diyorum, enerji için kullanılanların ötesinde. Şimdi bu tabii bir kilitlenme, açık konuşalım. Fakat Amerika'nın Gazprom Bank'a yaptırımı neden öncelediğini de son 24 saatte yaşanılanlar bize gösterdi. Rus ekonomisi büyük bir çöküş içine dönüştü. Böyle bir iniyor aşağıya. Gazprom Bank'a gelen yaptırımların ülkenin doğal gaz satışından gelen paraların tahsil etmesini imkansız hale getireceği ve yeni bir ihracat imkanının da bulunamayacağı yönündeki kaygılardan sonra Rus halkı resmen dövize saldırdı. İnsanlar böyledir. Sakın. Abi böyle olur. Türkler de yapar. Herkes yapar. Sonuç itibariyle ülkeniz çok büyük bir fırtınanın içine doğru gidiyorsa siz kendinizi ve ailenizi korumak için bunu yaparsınız. Efendim, benim ülkem savaşıyor, benim dövizle işim olmaz. Hayır. Sonuç itibariyle insanlar savaş ortamında da bir şekilde yalnız kalabiliyorlar ve ailelerinin ayakta tutmak için kendi mini aile bütçelerinde bir takım düzenlemeler yapmak zorunda kalıyorlar. Rus halkı saldırmış. 1 dolar 114 ruble gibi büyük bir tırmanış gösterdi. Daha doğrusu çöküş gösterdi. Batı'nın Ukrayna'ya uzun menzilli silah füzeleri izin verdiği günkü rakam 1 dolar eşittir 97 rubleydi. Anlayın nasıl bir erime içinde. Borsalar uzmanı Alexander Shepelev diyor ki Rusya'nın yakın geleceği bu ülkenin nakit akışına alternatif yolları ne kadar kısa zamanda bulacağına bağlıdır. Eğer yetkililer finansal sistemde şu anda yaşanılan dengesizliği hızlı müdahalede bulunmazsa ruble üzerindeki baskı artacak ve ekonomik çöküş hızlanacaktır diyor. Zaten uzmanlara göre Rus ekonomisi şu anda tüketicinin artan satın alma eğilimi kış vakti nedeniyle yıl sonu itibariyle bütçede yaşanılan büyük savaş açığı ve yüksek enflasyon durgunluk hattına yerleşmesini, yani bu ekonomideki durgunlukla yüksek enflasyon bir araya geldiğinde bunun adına ekonomistler stagflasyon diyorlar. Stagflasyon, daha önce de belki ifade etmişimdir, ekonominin AIDS hastalığı. Yani ekonominin bütün bağışıklığını çökerten bir sistem. Düşünsenize, bir ülke düşünün, yüksek enflasyon yaşanıyor, bir yanda da yüksek işsizlik yaşanıyor. Yani insanlar hem iş bulup para harcayamıyorlar, hem de ceplerindeki para piyasa karşısında zaten çok küçülmüş durumda. Bunun adı stagflasyon, bunun adı büyük bir çöküş. Bu durumda gerçekten Rusya'nın işi çok zor gözüküyor. Böyle durumlarda genelde maliye veya ekonomiden sorumlu bakanlar yumurtlarlar, konuşmazlar. Yumurtlama denir ona. Yani zaten iş iyice sarpa sarmıştır. Tüy diker. Maliye Bakanı veya hazineden sorumlu bakan çıkar öyle bir laf eder ki ya insan can derdinde, bu adam ne diyor falan olursunuz. İşte Rusya Maliye Bakanı Anton Silyanov da
rublenin zayıflaması ihracatın artması anlamına gelir diye bir açıklama yapmış. Arkadaş, senin tek ihraç malın var, o da doğalgaz. Sen sanki memlekete araba mı satıyorsun? Elektrikli araba ürettin de almadık. İşte böyle yumurtlarlar. Genelde Maliye Bakanlarının böyle bir görevi vardır. Açıklama adına yumurtlama yapmak. Kursk harekatından bu yana ruble %20 değer kaybetmiş. Kursk'taki Ağustos'tan bu yana. Bir tek Rus ürününün ihracatında artış görülmemiş. İşte böyle, yani dünyayı böyle adamlar da yönetiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazprom Bank yaptırımı Afrika, Hong Kong, Lüksemburg ve Kıbrıs'taki bankalarını da kapsıyor. Böylece Kıbrıs Rum kesiminin de yine hala bir Rus oligarklar finans cenneti olduğunu bir kez daha anlamış oluyoruz. Ama onlar bu halleriyle Avrupa Birliği üyesi olabilirler, başkaları olamaz. Böyle, dünya böyle. Böyle bir durum var. Yaptırım Rusya'nın en büyük doğalgaz ithalatçısı Çin'i de vurdu. Çin bankaları yaptırımın başlamasından 3 gün sonra Gazprom Bank'ın kredi kartı var. Aynı zamanda debit kart, yani banka kartı Union Pay'i askıya aldılar. Aynı durum Hindistan için de esasında söz konusu. Yani durum kötüye gidiyor. Paralar da gelmeyecek yakında. Bu arada son cümle, Merkez Bankası, Rus Merkez Bankası 28 Kasım bugün ile 1 Ocak arasında dolar alışını yasakladı. Ya, olay buraya gelir. Gelir. Allah korusun. Yani öyle bir sarmala girdiğiniz an bu hale gelir ve Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada döviz alımı, dolar ve euro alımı yasağını ne zaman kalkacağına ilişkinde herhangi bir durum belirtilmedi. 1 Ocak'ta duruma bakılacağı ifade edildi. Hoşça kalın.